Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı günlük hayatta, plajda ya da markette kullanabileceğiniz tığ işi makrome ipten çanta yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım çanta modelini dilerseniz farklı renk kombinleri uyarlayabilir ya da farklı türde ipliklerde kullanabilirsiniz. Birlikte yapacağımız çantanın tabandan itibaren uzunluğu 28 santimetre, genişliği ise 39 santimetre. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden çantanın yapılışına başlayalım. Çantanın yapılışında vizon renginde saten makrome ipliği kullanacağım arkadaşlar. Tığ numarası olarak ise 2,75 milim ile çantayı öreceğiz. Şu şekilde başlayalım. Ve sihirli halka yaparak çantanın yapılışına başlayalım. 3 zincir, halkanın içerisine 2 ikili trabzan, 2 zincir, halkanın içerisine 3 trabzan, 2 zincir, halkanın içerisine 3 trabzan, 2 zincir ve son kez halkanın içerisine 3 ikili trabzan yapalım. Üç zincir. İlk yapmış olduğumuz zincirin tepesinden başlayarak 2 zincir boşluğuna kadar kaydırma yapalım. Ve burada sihirli halkanın ipini sıkıştırabildiğiniz kadar sıkıştırın. Üç zincir, halkanın içerisine 2 ikili trabzan, 2 zincir, 3 ikili trabzan yapalım. Zincir yapmadan sonraki köşeye ve diğer köşelere 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesinden başlayarak köşe zincir boşluğuna kadar kaydırma yapalım. Üç zincir, aynı boşluğun içerisine 2 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapalım.
İki köşe arasındaki boşluğa 3 trabzan. Sonraki ve diğer köşelere alt sıradaki işlemi tekrar edeceğiz. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Köşeler arasındaki boşluklara ise 3 trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman alt sırada yaptığımız gibi ilk zincirin tepesinden başlayarak köşe zincir boşluğuna kadar kaydırma da yapabilirsiniz. Şimdi göstereceğim ikinci tekniği de uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Ortalarda birleştirme yapabilmek için kaydırmayı yaptıktan sonra bu boşluğun içerisinden ipliği geçirelim. 3 zincir. Aynı boşluğun içerisine 2 trabzan. Yani buradaki kaydırma yapmış olduğumuz yerin kenarlara gelmesini istiyorsanız her sıranın sonunda bu şekilde bir öne kaydırabilirsiniz ya da kaldığınız yerden devam ederseniz köşedeki kaydırmayı öne çekmiş olursunuz. Şimdi alt sırada görmüş olduğumuz tüm köşelere 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, gruplar arası boşluklara ise 3 trabzan yaparak sıranın sonuna kadar devam edeceğiz ve artık her sırada desen kendisini tekrar edecek. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Dördüncü sıranın sonuna geldiğimiz zaman üçüncü sıranın sonunda anlatmış olduğum kayma dikişi tekniğini tekrar göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi birincisini gösteriyorum. Sıranın sonuna geldiğiniz zaman ilk zincirin tepesinden başlayarak grup ortasına kadar kaydırma yapabilirsiniz. Boşluğun içerisine tekrar kaydırma ve burada 3 zincir ile aynı boşluğun içerisine 2 trabzan, köşeye geçiş yaparak 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapabilirsiniz. Şimdi ikinciyi göstereceğim. Sıranın sonuna geldiğiniz zaman ilk zincirin tepesine kaydırma ve üçüncü sırada yapmış olduğumuz işlemi yapıyoruz. Bir önceki boşluktan tığ geçirelim. Bu ipi yukarıya doğru alalım. 3 zincir.
Aynı boşluğun içerisine 2 trabzan. Bakın burada yaptığımız zaman direkt ilk trabzan grubundan sonra köşeye geçmiştik. Bir geriye kaydırma yaparak ilerlediğiniz zaman ise köşeden önce 2 tane trabzan grubu yapmış oluyorsunuz. Köşeye aynı şekilde 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Alt sırada görmüş olduğumuz tüm grup ortalarına 3 trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceksiniz. Ve bu şekilde toplam 15 sıradan oluşan 2 adet kare motif yapalım. Evet arkadaşlar, sihirli halkadan sonra toplam 15 sıra yaptım ve 15 sıradan oluşan karenin ölçüsü yaklaşık 25 santimetre. Çantanın ebatını büyütmek isterseniz sıra sayısını artırabilir. Çantanın ebatını küçültmek için de sıra sayısını azaltabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Ve son grup ortasına da 3 adet ikili trabzanı yaptım. 15. sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kaydırma yapalım. Bir zincir, sonraki trabzandan başlayarak altta görmüş olduğumuz tüm trabzanların tepesine köşeye gelene kadar sık iğne yapacağız. Köşeye 3 sık iğne. Ve takip eden tüm trabzanların tepesine diğer köşeye gelene kadar sık iğne yapacağız. Köşelere ise 3 sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Karenin dört kenarında sık iğneleri yaparak sıranın sonuna yaklaştım ve son trabzan grubunun tepesine de sık iğneleri yapalım. Burası kaydırmayı yapmış olduğumuz nokta, fakat ilk kaydırma tepesinden sık iğneye başladığımız için buraya da tekrar sık iğne yapmayı unutmayalım ve burada ipi keserek gizli birleştirme yapacağız. Bu şekilde iç içe geçmiş V'leri oluşturmuş olduk. Burayı çok sıkmadan arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleyelim ve en son kalan küçük parça ipi de çakmak yardımıyla makrome ipliğe ve örgüye zarar vermeden arkadan yapıştıralım ki daha sağlam olsun. Evet. Burada anlatmış olduğum tüm kurallara dikkat ederek kamera arkasında ikinci kare motifi de 15 sıra ördüm ve bir sırada sık iğnesini yaptım arkadaşlar. Bu iki kare motiften bir tanesi çantanın ön yüzü, diğeri ise çantanın arka yüzü. Şimdi çantanın yan ve taban bölümlerini yapmaya başlayacağız. İlk düğümü attıktan sonra çok sıkı olmayan 30 zincir yaparak başlayalım. Çantanın derinliğinin daha çok olmasını istiyorsanız zincir sayısını artırabilir ya da azaltabilirsiniz.
30 zinciri yaptım ve 3. zincirden başlayarak sıra sonuna kadar tüm zincirlerin içerisine sık iğne yapalım. 30 tane zincirin üzerine toplam 28 tane sık iğne yaptım. Bir zincir, deseni çevirelim ve ilk boşluktan başlayarak sıra sonuna gelene kadar alt sırada yapmış olduğumuz sık iğne sayısı kadar sık iğne yaparak devam edeceğiz. Sıranın sonuna yaklaşırken 26. sık iğneyi yaptım. 27 ve buradaki son ilmeğin tepesine de 28. sık iğneyi yaparak sırayı tamamlamış olduk. Bir zincir, tekrar deseni çeviriyorum ve ilk boşluktan başlayarak sıra sonuna kadar sık iğne yapacağız. Her sırada desen kendisini tekrar edecek. Bu şekilde sık iğneleri yaparak yükseltmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Ta ki çantanın 3 kenarının uzunluğu olana kadar sık iğneleri yapmaya devam edelim. Evet arkadaşlar, dikdörtgen parçayı bu şekilde göz kararı ördüm ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman ipi burada kesmeyerek bırakalım. Birleştirmeyi yaptıktan sonra yapmış olduğumuz sık iğne sıraları az gelecek olursa yapmaya devam edeceğiz. Fazla gelirse burada yapmış olduğumuz sık iğne sırasını sökebiliriz. Şimdi çantaların birleştirmesine başlayalım. Ön yüz ile arka yüz. Şu şekilde birleştirmeyi yapacağız. İlk önce birinci kenarı birleştireceğiz. Daha sonra çantanın tabanı için ikinci kenarı birleştireceğiz. Ve çantanın üçüncü kenarında da diğer yan tarafı birleştirme işlemini yapacağız. Önce bir düğüm yapalım. Ve karelerde köşede 3 tane sık iğne yapmıştık. Buradaki ikinci sık iğnenin tepesinde görünen 2 ilmek ile yapmış olduğumuz sık iğne sırasının birinci sırasındaki ilmekten ipi sabitleyelim. Ve bir zincir. Şimdi köşede bulunan ikinci sık iğnenin arkadaki tek kanadı ve daha sonra gelen sık iğnenin bu şekildeki kanadını alarak kaydırma yapalım. Arkadaki sık iğnelerle birleştirirken bakın burada tümsek gibi görünen ilmek ve içerideki ilmek. Tümsek şeklinde görünen ilmek, içerideki ilmek şeklinde devam ederken karelerinde arka kanatlarından alarak birleştirme yapmaya devam edeceğiz. Ve burada kaydırmaları yaparken çok fazla sıkmayalım. Bu şekilde köşeye kadar birleştirmeye devam edelim. Birleştirmeleri yaparak köşeye kadar ilerledim ve köşede yapmış olduğumuz 3 sık iğneyi hiç atlamadan ve sırayla arkadaki sık iğne ilmekleriyle de birleştirmeye devam edeceğiz.
Ve şimdi bakın tabana dönüşü gerçekleştiriyoruz. Köşedeki sık iğneler bitti. Takip eden ilmeklere aynı şekilde devam ederek kaydırmaları yapalım. Ve bu şekilde çantanın tabanında diğer köşe noktaya gelene kadar birleştirmeyi yapmaya devam edeceğiz. Buradaki köşe noktasına geldiğimiz zaman burada göstermiş olduğum işlemlerin aynısını tekrar ederek çantanın üçüncü kenar yani yan tarafını da birleştirerek yapmaya devam edelim. Üç kenarı da bu şekilde birleştirdim ve sıranın sonuna yaklaştım. Üçüncü kenarın köşesine geldiğimiz zaman da birinci sık iğnenin tepesi ile arkadaki sık iğne parçalarını tekrar kaydırma yaptım. İkinci sık iğnenin arka kanadı ve arkadaki sık iğnenin tekrar arka kanadı. Burada artık ipi kopartacağız. Çünkü ilk ipi sabitlerken de birinci kenarın köşesinde bulunan ikinci sık iğneden başlamıştık. Bitirirken de yine karenin ikinci sık iğnesinden bitiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu kadar sık iğne sırası fazla yapmışım. Şimdi burayı sökelim. Evet, bakın burada son ilmeğe kadar geldik ve burada sık iğneye bir zincir yaparak ipi kesebiliriz. Çantanın yan körüklerindeki sık iğneleri bu şekilde bitirmiş olduk. Son kaydırmayı da zaten buradaki son ilmeğin içerisine yapmıştık. Buraya da bir zincir yaparak buradaki ipi de kesiyoruz ve bu ipleri daha sonra ilmeklerin arkasından gizleyebildiğimiz kadar gizleyeceğiz. Bakın bu şekilde bir görüntü oluşmuş oldu. Şimdi çantanın diğer yüzünü birleştireceğiz arkadaşlar, üst kısmı için. Ve burada yapmış olduğumuz birleştirme yöntemindeki aynı tekniği uygulayacağız. Bir zincir, karenin köşesinde bulunan ikinci sık iğne ile buradaki en sonki sık iğnenin tepesinden ilmek alarak ve bir zincirden sonra ipi buraya sabitleyelim. Sonraki sık iğnenin arka kanadı ve daha sonra gelen sık iğnenin tepesindeki ilmekten başlayarak üç kenarda kaydırma yaparak birleştirmeye devam edelim. Evet, bu şekilde çantanın yan tarafını, tabanını ve üçüncü yan kenarı da birleştirerek sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Çantada her iki kare ile yan tarafları bu şekilde birleştirdim ve şu anda iç görünümü ile dış yüzeyden görünümü bu şekilde arkadaşlar. Ve şimdi çantanın üst kenar bölümünü yapacağız. Bir zincir yapalım. Çantanın ön yüzünde ya da arka yüzünden herhangi bir trabzan tepesinden ipi sabitleyebilirsiniz. Tekrar bir zincir, kare ile dikdörtgen sık iğne parçasının birleşme noktasına gelene kadar
yan yana sık iğneleri yapalım. Ve burada çukur noktanın ile sık iğnelerin aynı hizada olması için ipinizin ve tığınızın durumuna göre yarım trabzan ya da ikili trabzan yapabilirsiniz. Ben ikili trabzan yaptım. Sık iğnenin ilk ilmeğine tekrar ikili trabzan. Görmüş olduğunuz gibi düz bir zemin oluşmuş oldu. Şimdi yan taraflarda bulunan tüm sık iğnelerin tepesine sık iğne yaparak devam edeceğiz. Son sık iğnenin tepesine de tekrar sık iğne yaptım. Bakın burada içte 2 tane çukur bölge var. Bu bölgeleri tekrar ikili trabzan ya da yarım trabzan ile dolduralım. Karenin köşesine tekrar ikili trabzan yaptım. Ve karede bulunan tüm sık iğnelerin tepesine sıra sonuna gelene kadar sık iğne yapmaya devam edeceğiz. Ve buradaki kare ile sık iğnenin birleşme noktasına geldiğimiz zaman yine iki çukur bölgeye ikili trabzan, sık iğnelerin tepesine sık iğne ve çukur bölgelere ikili trabzan, diğer karenin tepesinde bulunan sık iğneleri ise sık iğne yaparak sıra sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Sık iğneleri yaparak sıranın sonuna kadar ulaştım. Son ilmeğin tepesine de sık iğneyi yapalım ve burada ipi sabitlemiş olduğumuz ilmeğin üstünde görünen ilmeğin içerisinden kaydırma yaparak burayı birleştirelim. Bir zincir aynı boşluktan başlayarak sıra sonuna kadar alt sırada yapmış olduğumuz tüm sık iğne ve ikili trabzanların tepesine yeniden sık iğne yaparak devam edeceğiz. Ve bu şekilde sıranın sonuna ulaştığımız zaman bakın burası kaydırma ilmeği, buraya sık iğne yapmıyoruz. Bir önceki ilmeğe sık iğne yapalım. Son görünen ilmeğin içerisinden kaydırma. Bir zincirden sonra aynı boşluktan başlayarak yan yana sık iğne sıralarını yapmaya devam edeceğiz. İstediğiniz kenar uzunluğu olana kadar sık iğneleri yapmaya devam edebilirsiniz. Çantanın kenar kısmını da tamamladım ve kareden sonra toplam 4 sıra yaptım arkadaşlar. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son sık iğneyi yaparak ipi burada kestim. Şimdi burada gizli birleştirme yapalım. Zincirin hemen tepesinde görünen üstteki 2 ilmeğin içerisinden tığ geçirdim. Kesmiş olduğumuz ipi de bu ilmekten aldıktan sonra son sık iğnenin arkasında görünen ilmeğin içerisinden de geçirerek iç içe geçmiş V'leri bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi bu ipi arka taraftan çok sıkmadan ilmeklerin arasından gizleyebildiğiniz kadar gizleme işlemini yapabilirsiniz. Evet, şimdi çantanın sapını yapmaya başlayacağız. İsterseniz hazır çanta sapları da kullanabilirsiniz. İstediğiniz çanta sapı genişliği kadar zincir yapabilirsiniz. İlk düğüme attıktan sonra ben toplam 5 zincir yapacağım. Ve ikinci zincirden başlayarak sıra sonuna kadar yan yana sık iğne yapalım. 1 2 3
4 ve ilk yapmış olduğumuz düğümün içerisine de 5. sık iğneyi yaptım. Bir zincir, deseni çeviriyorum. İlk boşluktan başlayarak sıra sonuna kadar 5 sık iğne yapalım. Bir zincir, tekrar deseni çeviriyorum. Her sırada aynı işlemi tekrar edeceğiz. İlk boşluktan başlayarak son ilmeğe kadar birinci sırada yapmış olduğumuz sık iğne sayısı kadar yan yana sık iğne yaparak istediğiniz çanta uzunluğu olana kadar bu şekilde çantanın sapını yükseltmeye devam edebilirsiniz. Evet, ben kamera arkasında videomuzun çok uzamaması adına 2 tane çanta sapını bu şekilde ördüm. Ve yapmış olduğum çanta saplarının genişliği 3 santimetre, uzunluğu ise 52,5 santimetre. Şimdi ikinci çantanın sapını yaptıktan sonra sıranın sonuna geldim ve son 5. sık iğneyi yaptım. Bir zincir yaparak ipi burada keselim. Bu ipi de arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizledikten sonra yine çakmak yardımıyla örgüye yapıştıracağız. Evet, her iki çanta sapını da yaptıktan sonra artık çantamıza dikebiliriz arkadaşlar. Burada dikme işlemini yaparken dikkat edeceğiniz en önemli nokta karenin sağ ve sol taraflarındaki çizgi şeklindeki birleştirmeleri geçmemeniz gerekiyor. Bu şekilde çanta saplarını üst kısma gelecek şekilde de dikme işlemini yapabilirsiniz ya da çantanın saplarını iç kısımdan bu şekilde de dikebilirsiniz. Yine ön yüzde de aynı işlemi tekrarlayabilirsiniz. Şu şekilde dışarıdan ya da bu şekilde iç kısımdan dikme işlemini yapabilirsiniz arkadaşlar. En son istediğiniz farklı çanta süsleriyle çantanızı süsleyebilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.